Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Yine sizlere çok sağlıklı ve çok lezzetli bir tarifim var. Tok tutucu, besleyici, tok tuttuğu için de zayıflamamıza yardımcı çok güzel bir kek tarifi vereceğim. Hiç un kullanmadan yapacağız bu keki. Öncelikle geceden bir su bardağı mercimeği normal oda ısısındaki suyla ıslatalım. Ya da aynı gün yapmak istiyorsanız mercimekleri kaynar suyla ıslatıp 3-4 saat bekletebilirsiniz. Ben geceden koydum ve şimdi ertesi sabah keki yapmaya başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi su çekti ve yumuşadı mercimekler. Mercimeği rondoya koyuyorum. El blenderıyla da yapabilirsiniz. Benim el blenderıyla da yaptığım çok fazla mercimekli tarifim var. Hiç fark etmez. Bir çay bardağına yakın yağ ilave ediyorum. Zeytinyağı. Bunu çok azaltmayın. Mercimekli ekmekler dağılabiliyor çok yağsız oldukları zaman. Yağını normal koyun, zaten o kadar çok dilime bölünüyor ki bize düşen yağ miktarı çok az oluyor. Üstelik biraz da yağlı yemek lazım. Ben 25 kiloyu öyle yağı çok kısarak vermedim. Normal şekilde kullandım. Ben unlu ve şekerli gıda hiç yemedim. Ekmek yerine yaptığım bu ekmeklerden, bu keklerden yedim. Şimdi bakın, bu tariflerin en önemli püf noktası mercimeğin böyle hamur gibi ezilmesidir. Yoksa yaptığınız kek sulu kalır ya da mercimek kokar. Bana gelen eleştirilerde bunlar var ama bunlar tamamen yapımdaki hatalardan oluşuyor. Şimdi ev yoğurdum var. Bu ara size bu videoyu da çekeceğim. Emaye tencerede yoğurt yapma videosu. Hatta şöyle havalandırarak 5-6 dakika kaynattım. Öyle 15-20 dakika kaynatıp vitamini de çok öldürmedim sütün. Kapatıyorum, yine buzdolabına koyuyorum sulanmasın. Mercimeğin üzerine 1 su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. 2 tane yumurta kullanacağım. Yumurta alerjiniz varsa koymayabilirsiniz. Birazcık daha az kabarmış olur ama lezzetinden çok bir şey kaybetmez. Bu sorular bana hep geliyor. Kanalımda onlarca mercimek ya da kırmızı mercimekten farklı tarifler var. Onlara da bir göz atın derim. Bir avuç maydanozu şöyle bölerek ekledim. Şimdi de ıspanak koyuyorum. Çok güzel yıkayıp biraz sirkeli suda beklettiğim 125 gram ıspanağım var. Ispanağı şöyle açtım, büyükçe bir avuç kavradım, onu yıkadım. Ispanağı da ilave ediyorum. Hiç doğramaya gerek yok. Rondonuz iyiyse zaten ezilecek. Şimdi yine hepsini birden çekiyorum. Ne kadar güzel uzun çalıştırırsanız kekin rengi de o kadar yeşil ve iştah açıcı oluyor. Ben misafirlerime de mutlaka yapıyorum bu mercimekli keklerimden. Bakın, renk cümbüşünü görüyorsunuz. 1 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Peynir koyacağım için daha fazla koymadım. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber koydum. 1 çay kaşığı dolusu da kırmızı toz biber koyacağım. Baharatlar çok önemli. Hem daha lezzetli yapıyor hem de mercimeğin tadını ve kokusunu çok güzel bastırıyor. 3 yemek kaşığı da lor peyniri koyuyorum. Normal beyaz peynir koyabilirsiniz, tel peynir, istediğiniz her çeşit peyniri koyabilirsiniz. Tekrar hepsini karıştırdım rondoda. 1 pakette kabartma tozum var. Diğer malzemelerin üzerine de koyabilirdim. Ayrı göstermek istedim. Bazen video çok atlanıyor ve o esnada kaçıyor. Çoğu kişi unutuyor kabartma tozunu örneğin. Bakın, kıvamı görüyorsunuz. Şimdi yağladığım fırın kabıma malzemeyi dökeceğim. Bu arada ben fırını yakmıştım 180 derecede. Alt üst ayarda fırın ısınıyor. Benim bu kabım orta boy bir kare ya da yuvarlak borcama eşit. Büyük borcamınız varsa onda da olur, daha ince olur. Hiç fark etmez. Kek kalıbında da yapabilirsiniz. Bütün bu mercimek keklerimi benim. Şöyle bir salladım, eşitledim malzemeyi. Şimdi üzerine biraz kabak çekirdeği içi,
Hem lezzetlendirsin hem görseli güzel olsun diye. Biraz çörek otu serptim. Çörek otunu içine de koyuyorum bazı ekmeklerde, bu keklerde. Biraz da keten tohumu serptim. Şimdi artık önceden ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Borcamda ben tarif yaparken hep söylerim, en alt rafa koyun, altı çok kalın diye. Bu seramik kalıplar için de geçerli. Ortalama 30 dakikada gayet güzel pişti. Daha büyük kalıpta yaparsanız büyük ihtimalle 25 dakikada pişer. İçine bir çöp şiş sokun lütfen, ama birkaç yerden sokun. Eğer yağlı bir peynir koyduysanız peynire denk gelir ve siz onu pişmemiş zannedersiniz. Bu tarz unsuz kekleri çok kurutmamak lazım. O zaman gerçekten tadı kaçıyor. Henüz çok sıcak kekimiz, dilimliyorum. İçindeki hafif ıslaklık çok sıcak olmasından kaynaklanıyor. Fakat böyle sıcak sıcak o kadar lezzetli ki emin olun kendinizi çok zor tutacaksınız ilk dilimden sonra. Ilıdıkça da biraz daha kıvamlı bir hale geliyor. Zayıflama sürecimdeki tüm tariflerimi, içeceklerimi ve motivasyon videosu olarak paylaştıklarımı oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Kanalıma bir göz atın derim. Çok güzel görünüyor değil mi? Misafirlerime mutlaka tuzlu kek yapacaksam bu şekilde farklı versiyonlarıyla yapıyorum ya da kek kalıbında yapıyorum. 25 kiloyu vermeye başladığımda benim ilk adımda en kurtarıcı tarifim olmuştur. Ekmek, unlu gıda ve şekeri tamamen kestiğim için ekmek ihtiyacını bu mercimekli keklerimle giderdim. O yüzden ben çoğunlukla mercimekli ekmek yazarım. Benimle birlikte 30 kilo, 20 kilo veren bütün takipçilerime, abonelerime de buradan selam olsun. İnşallah siz de yaparsınız ve yorumlarınızı bana bildirirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve bir kalp, böcek, çiçek bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Sorularınızı ve tarifle ilgili önerilerinizi de bekliyorum. Diğer tariflerimde de çok güzel önerileriniz oldu malzeme ve sebzeler açısından. Lütfen onları yazın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak takip edebilirsiniz. Sizi oraya da beklerim. Hazırladığım kahvaltı ya da tabakları ya da içecekleri story'de sık sık paylaşıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.